Ve Patagonya maceramız devam ediyor. Bugün El Chalten'deyiz. Nefis bir yolculuktan sonra buraya geldik. Kuzeyde bir önceki gittiğimiz yerden. Birazdan bir hike'a çıkacağız. Bugün daha derin konuları işlemeye başlayacağız artık. İnsan frekansı ve metafizik konularına gireceğiz. Ve bunların aslında tasavvufta, dünyayla, kendimizle anlamayla ve birçok parçayla nasıl birleştiğini veya kendi kafanıza nasıl birleştirebileceğinizi birçok şeyi cevaplayacağız aslında. Efsane bir video olacak. Pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Nefis şeyler göreceğiz bu arada yolculuğumuzda. Zaten bizim en güzel yaptığımız şey hep buydu. Nefis doğa olaylarıyla beraber bu yolculuğa başlamak, kendimizi keşfetmek, dünyayı keşfetmek, en derinlere inmek, efsane olmak. Hazırsak başlıyoruz. Evet, yolculuğumuz başlıyor şimdi. Hummel. Oraya geldik. 1,5-2 saatlik bir trekking olacak. Yolda gelirken 2-2,5 saatlik bir yoldu. Mükemmel manzaralar ama yol o kadar kötü ki yalnız 3-4 kere dönmeyi düşündüm. En son geldiğimde tekrar kendime şey söyledim. Oğlum neyi sorguluyorsun hala ya? Yol zorluysa güzeldir. Devam et yoluna. Atasözü, yazın bunu. Bunu yazın, güzelmiş bu. Atalarımız söylemediyse de biz söylemiş olduk. Zordu be. Neydi? Yol zorluysa sonu güzeldir ha. Bu hike'ın konusu oldu. Konuşacak çok halim kalmadı ama şuranın bir keyfini çıkarayım, sonra manzaraya karşı bir konuşalım. Buzullara sis gelmeye başladı. Onu kaçırmamamız lazım. Şimdi böyle bir yerden anlatalım ki tam yerine otursun anlattıklarımız. Dersiniz bir tane manyak vardı bize dağların başından bir şeyler anlatıyordu diye. Öyle okul oldu da biz okumadık ha. Bugün bu metafizik konularından biraz daha bahsedeceğim. Burada bir girizgah yapalım. Şimdi öncelikle insan frekansını anlatarak başlayayım. Hepimiz aslında her şey atomlardan oluşuyor değil mi? Hepimizin bir enerjisi var. Her şeyin bir enerjisi var. Yani moleküler bir yapı. İnsan 20 Hz ile 700-1000 Hz arasında titreşen bir varlık. Bu aralıkta vibre ediyoruz hepimiz. Buna da aura deniyor aslında, enerji deniyor. Farklı inanış şekilleri, farklı yapılarda farklı isimler vermiş birçok şeye. Aslında herkes aynı şeyden bahsediyor. Ama kimse olayın ne olduğunu bilmiyor ana hatlarıyla. 2015'lerde, 2016'larda Dr. David Hawkins Map of Consciousness diye bir
çizelge hazırladı. Buraya editör arkadaş versin. 20 Hz ile 1000 Hz ya da 700 Hz arasındaki insan frekans değerinin duygulara karşı oluşturduğu sayısal değerler. Bu nasıl bulundu derseniz, Japonya'da bundan 30 yıl önce falan SPAN denilen bir şey yapılıyor. Açılımı SPAN'in de Scale of Negative and Positive Experience. Yani insanları dış dünyayla ve dış frekanslarla olan bağlantısını kesiyorlar ve insanların duygu durumlarını ölçüyorlar. Ve hangi duygularda hangi frekans değerleri ne verdiklerini ölçüyorlar. Şimdi editör arkadaş buraya varsın. 20 ile başlıyoruz işte. 20 utanç, 30 suçluluk. Böyle artarak devam ediyor. Bunların Türkçelerinde yazsın arkadaşlar kenarına. 100 burada korkuyu temsil ediyor. 125 desire, işte böyle hani hayvani değerler. 150'de sinirler var. İşte 200'de artık cesaret falan geliyor. 350'lere geldiğinde işte kabul ediyorsun artık yaşananı. Geleni gideni artık kabul etmeye başlıyorsun. 400'de sebep sonuç ilişkilerini kuracak seviyelere gelmeye başlıyorsun. 500'de artık aşk frekansı. Bu aşk frekansı dediğimiz şey ama öyle basit insanların adlandırdığı gibi bir şey değil. Aşk frekansı en üst frekanslardan biridir. Daha böyle evliyaların falan yaşadığı alanlardan bahsedelim. Daha sonrasında huzur ve en üst seviyede de enlightenment, yani aydınlanma dediğimiz frekans. Enlightenment dediğimiz frekans aslında kimlerin ulaştığı yerler, işte evliyaların ulaştığı yerler, peygamberlerin frekans seviyeleri ya da çok yüksek seviyedeki bilim insanlarının ulaştığı seviyeler. Yani en alt frekanslardakiler var, işte hapishanedeki insanlar ya da intihara meyilli olan insanlar, değil mi? Şimdi sinir, korku, işte kıskançlık, utanç falan, bunlar hep şeytani frekanslardır. Yani kırmızı bölge aslında şeytani duyguları temsil eder. İşte aşk, aydınlanma, huzur, bilmem ne dediğimizde ilahi frekanslardır, aşk frekanslarıdır. Aslında bu chart içinde, editör arkadaş okla çizerse anlattıklarımı çok daha doğru yere otururuz. Üst taraf aslında cenneti, alt tarafta cehennemi temsil eder. Yani üst tarafta genişleyen bir consciousness varken alt tarafta da daralan bir bilinç görürüz. Çok basit matematikte anlatayım size bunu. Uyandınız. Türkiye'nin ortalama frekansı nedir? Herkes yorumlara yazsın. Türkiye bence ortalama 150'lerde falan oynayan bir frekans. Yani insanlar genelde sinirliler, değil mi? Trafikte iner, vurur, kırar, bilmem ne yapar falan filan. İşte bunu İsviçre'ye gitsen 300'dür mesela bu, değil mi? Şimdi bakın mesela, buraya bakarak bir insanın hangi frekans değerinde olduğunu mesela görebilirsiniz. Hatta tarihteki bir insanın bir şiirinden hangi frekans aralığında olduğunu görebilirsiniz. Ya da bir sözden mesela. Yani çok basit ilerleyin. Yani burada gel, ne olursan ol gel demiş mesela. İşte hangi frekansta bak, ölç kendine göre. Değil mi? Ya da işte sizi böyle yapacağım falan. Hangi frekansa, işte bak ona. Bir insanın söyleminden, hareketlerinden onun hangi frekans aralığında olduğunu çok basit olarak görebilirsin. İşte Türkiye'ye örnek verdik şimdi, 150 frekans. Uyandın 200'sün. Ortalama frekans değerin senin bu. Bu frekanslarda vibre ediyorsun. Gittin anneni aradın, güzel bir şey söyledin, çok sevdiğini söyledin, 210 oldun. Sokağa çıktın, birini gördün, para verdin, sarıldın, 220. Aradın bir arkadaşına, yardım ettin, 230. İşte gittin bilmem ne hayır yaptın, bir şey yaptın, verdin, yardımlaştın, paylaştın, oldun 250. Kız arkadaşını aradın, bir yalan söyledin, oldun 240. Gittin bir dümen çevirdin, birine bir şey yaptın falan, oldun 230, 200. Düşmeye başladın. Gittin biriyle trafikte kavga ettin, birinin kalbini kırdın, bilmem ne falan filan, iniyorsun, çıkıyorsun, değil mi? Beslenmeye çevir bunu. Gittin güzel bir yemek yedin. Ne oldu? 210'a, 250'ye çıktın, arttın. Sağlıklı beslendiğin için. Gittin alkol içtin, uyuşturucu kullandın, bilmem ne yaptın, tak indin. Böyle kendinle oynadığın, vücut kimyasallarınla oynadığın, dış auranla oynadığın bir enerjik yapısın aslında sen baktığında. Değil mi? Şimdi bir kötü senaryoyu yapalım, bir iyi senaryoyu yapalım mesela. Birisi 250 ile başladı, 250 ile başladım. Gittim işte kötü bir hareket yaptım. İşte birine yalan söyledim. Oradan bana bir borç çıktı. Oradan çaresizliğe düştüm. İşte sinir frekansına geldim artık. Oradan çaresizliğe düştüm. Gittim torbacılığa başladım. Polisler peşime düştü. İçeri atıldım. Sonra biri geldi bana, sıktı kafama. Ne oldu? Artık titreşmiyorum. Biz buna cehennem hali diyoruz. Artık titreşmemekte insan frekansının dışına çıkmak. Yani aşağıya gitmek. Yani cehenneme gitmek. Zamanın ve mekanın olmadığı bir fizik denkleminde. Şimdi burada evet var. Zamanın ve mekanın olmadığı bir denklemde sen cenneti ve cehennemi an ve an yaşıyorsun aslına baktığında.
Artık hangi yöne doğru yol alacaksan hepsi burada var. Şimdi çok basit düşünelim. Yaratımda, evrende sen sadece dünya alanında bir zaman mekan örgüsündesin. Bu kadar boyutun olduğu böyle bir şeyin içinde zaman mekanı nasıl konuşlandırabilirsin ki? Çok basit düşünelim. İşte bilmem ne galaksisinden bize doğru dünyaya bakan biri bilmem ne ışık yıl öteden baktığı için aslında baktığı yerde belki de şu an dünya yeni oluşuyor gibi değil mi? Yani sen doğdun, öldün, bunların hepsi yaşandı falan bitti. Ne oldu zaman mekan denklemine? Yaratılışa biraz daha doğru gideceğiniz yolculuk burası. Şimdi diğer senaryoya gidelim. Başladın 200'le işte cesarettesin. Uyandın, birine yardım ettin, güzel bir şey yaptın. O yardım ettiğin şeyden sana güzel bir dönüş oldu. Oradan güzel bir para yaptın, gittin ona yatırım yaptın, geliştirdin, birilerini istihdam ettin, birilerine yardım ediyorsun. Oradan bir şeyler geliyor, birilerini okutmaya başladın, güzel bir marka kurdun. Tık 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 tık. Ne oldu? Geldin aşk seviyelerine. Artık olaylara aşkla bakıyorsun. Ya devam ettiğini düşün vermeye. Hala paylaşıyorsun, geleni paylaşıyorsun. Vazgeçmişsin yani. Gelen giden her şeyi paylaşıyorsun. Verdin. Finalle artık neredesin? En tepe seviyelerdesin. Şimdi peygamberlerin hikayesine doğru mesela gidelim bir. Bütün bu büyük kahramanların hikayesinde hep mesela suffer vardır değil mi? Hep böyle bir acı çekme vardır. Allah en güçlü askerlerine en zorlu savaşları verir. Yolculuk hep öyledir. Böyle zevki sefayla yaşanan bir yolculuk yoktur. Suffer yolculuğudur bu. Verdikçe çoğalırsın. Enerji denklemi böyledir. Fiziğin 3. kuralı nedir? Yaratılan her enerjinin karşı ve zıt enerjisi yaratılır. Verdiğinde metafizik alanda tekrar alacağın bir enerji yaratırsın. Sen bunu belki görürsün, belki görmezsin. Bu belki anlık olarak gelir, belki ya sonradan gelir. Zannedersin birçok zamanda. İnsan zandadır. Çünkü sen o enerjiyi oluşturmuşsundur. Bu denkleme göre herhangi bir peygamberi ya da evliyayı mesela şekillendirelim. Aşk halindesin veya işte enlightenment seviyelerindesin. Her şeyi seviyorsun. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyorsun. Ne olursan ol gel diyor ya. İster puta tapan ol, ister mecuzi ol, yine gel. Bizim dergahımız, burada köpekler var çok güzel. Allah'ım yarabbim, şunların güzelliğine bak. Bizim dergahımız gönüllerin dergahıdır. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Şimdi bu frekansta o olaylara bakan, bu frekansta hayatı yaşayan biri zaten o aydınlanma seviyesine erişmiş değil mi? İnsan olarak ulaşabileceği en üst aura seviyelerini yaşıyor. Şimdi Musa'nın denizi yarması, onun böyle yapması, işte Nuh'un gemisi hikayelerine girdiğinde insan frekansının en üst frekansta titreştiği bir yerde hala enerjiyi vermeye ve üst bölümleri oynamaya çalıştığı bir şeyde aşağı dip varsa yukarısı da var. Ondan sonra işte o insan frekansından çıktıktan sonra artık dünyayı mı dolaşır, duvarları mı deler, işte gökleri mi bilmem ne yapar orasını bilmiyoruz. Ama laboratuvar ortamında bu mümkün. Bu frekans chartından bunu görebilirsiniz. Şimdi bu o kadar aslında derin bir konu ki pazarlamadan tutun satışa, iş dünyasına birçok şeyi bu şekilde oturtabilirsiniz kafanızda. En başta dediğim gibi insanların mesela tarihte geriye gidin. Tarihte kahramanları okumanız çok önemli. Benim için mesela Hazreti Adem'den başladığım bir serüvendir bu. Kahramanları, evliyaları, dini kitapları, büyük komutanları, onların aşk hikayelerini, onların tarihe bıraktığı sözleri hepsini analiz etmeye çalışıyorum ve derinine inmeye çalışıyorum. Onlara mesela baktığınızda zaten onların neleri yaşadığını, nereleri gördüğünü, hangi frekans değerlerinde titreştiğini net olarak görebilirsiniz. Zaten birçok yerde de, Türkiye gibi birçok yerde de aslında problemin ana kaynağı insanların yazılan şeyleri anlayabilecek frekans değerlerinde olmayış. Mesela Kur'an sizce hangi frekans değerinden yazılmıştır? İşte 700'lerin belki üzerinden değil mi? Yani Cebrail'lere kadar gittiyse konu, binlerden belki nerelerden yazılmış bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi sen oralardan yazılmış bir kitabı açıp 100 frekans değerinle daha sinir frekansındayken anlamaya çalışırsan eve gidip karını döven bir geri zekalıya dönüşürsün. Sonra da buna din dersin. Bunu anlayabilmek için, bu tarz bir kitabı anlayabilmek için fizik bilmek lazım, kimya bilmek lazım, biyoloji bilmek lazım, tarih bilmek lazım, coğrafya bilmek lazım. Abdülkadir Geylani, Ahmed el-Rufai'yi bilmek lazım. Ahmed el-Bedevi'yi bilmek lazım. Hasan Galip Kuşçuoğlu'nu bilmek lazım. Mevlana Celaleddin Rumi'yi bilmek lazım. Daha derinlere inmek lazım. Hazreti Musa'yı, Hazreti Hızır'ı, değil mi? Hazreti İsa'yı bilmek lazım. Meryem Ana'yı bilmek lazım. Bunların hepsini bildiğinde, bunların hepsini anladıktan sonra
ancak bir şeyleri anlamlandırabilecek seviyelere gelebilirsin. Ben şimdi görüyorum mesela işte hocalar var, çıkıyor herkes bir şey anlatıyor. Herkes bir şey anlatıyor, herkesi küstürdüler. Şimdi benim bir şeye inanabilmem için, ben analitik biriyim, annem fizikçi, kendim de mühendis kökenliyim. Benim bir şeye inanabilmem için, benim bir şeyin integralini ve türevini aldığımda aynı değeri alıyor olmam lazım. Yani teoriye gitmem lazım. Eğer bir şey bende teoriye gitmiyorsa, benim ona inandım diyebilme ihtimalim yok. Desem bile o gerçek bir inanç mekanizmasına oturmaz. Allah'ı ben nasıl buldum yolculuğuna gelirsek, ben Allah'ı bilimle buldum. Birçoğumuz aslında bu ilim yolculuğunda ve bunları öğreniyor. Birçok inanışı da öğrenme şansım oldu, ortamında bulunma şansım oldu. Japonya'dan tutun Hindistan'ına, işte Endonezya'sına, Güney Amerika'sına gibi birçok yerinde de bulunma şansım oldu. Farklı isimler veriyor olabiliyoruz birçoğunda. Kimi kozmik diyebiliyor buna, kimi evren diyor, kimi işte başka bir şey diyor. Ben Allah diyorum. Aslında aynı şeyleri konuşuyoruz, farklı nüanslarda konuşuyoruz. Şimdi bu frekans chart'ı çok iyi anlamanız lazım. O business'la alakalı olan yere geleyim tekrar, onu atladım. Şimdi mesela siyaset yapacağız diyelim. Türkiye'de siyaset yapacağız değil mi? Hangi frekanstan konuşursan en çok oyu alabilirsin mesela, çok basit matematikte değil mi? Mesela falan yaparsan insanların sinir bölümüne trigger ettiğin için o insanların dikkatini çekersin. Çok daha büyük bir kitleye ulaşırsın. Mesela sosyal medyadaki içeriklere bakın. En çok izlenen içerikler genelde nedir? En düşük frekanslı oynayan içeriklerdir. Şimdi mesela böyle bir içerik attığımızda bunu kaç kişi izleyecek? Az kişi izleyecek. Çünkü bu içeriğin zaten müşterisi üst frekansları anlamaya çalışan insanlara doğru yapılmış bir video. Yani bu videoyu açan, korku frekansını yaşayan bir kardeşimiz bu videoyu zaten kapatmak isteyecek. Bir yerlerinde anlamayacak. Ya da işte dediğim gibi yani geçmişte çok büyük bir metafizik aleminin kitabını kaç kişi alıp okuyordur? Bilmem ne kitabını kaç kişi alıp okuyordur değil mi? Ana matematikte. Çünkü insanlar oralarda. Şimdi marketing bile böyledir. Yani mesela bir ürün satacağız diyelim. İşte o ürünün de neye odaklanıyoruz diyelim. İşte erkeklerin bilmem ne ilgisine. Ne yaparsın? Desire seviyelerinde. Yani daha kadına işte atlamaya çalışan, nerede bu? 125 frekanslarındaki bir insanın o tarafa oynarsın. O frekanstaki insanları toplarsın. Ama müşterin de artık o saatten sonra olur. Mesela bir içerik ürettiğinizi düşünün. Şimdi biz bir YouTube'a başladığınızı düşünün. Full çıplak kadın paylaşıyor olsanız orada, aşk frekansından biri gelip size bakar mı? Bakmaz. Aydınlanmadan biri gelip size bakar mı? Bakmaz. Kabul etmiş biri gelip bakar mı? Bakmaz. Sizin oynayacağınız alan şeytani frekanstır. 125-6'dır. Müşteriniz de öyle onlar olurlar. Siz de kendinizi popüler zannedersiniz finalde. Bu frekans değerleri aynı zamanda sizin vücut kimyanızı etkileyen değerler. Yani siz bu frekansları vibre ederken aslında vücudunuz o kimyasalları salgılıyor. Mesela aşk dediğimiz şeyin içinde ben hadi aşık oldum deyince yaşayabileceğim bir şey değil bu. Aşk çok ciddi kimyasalların salgılandığı bir şey. İşte ben aşık olacağım denince yaşayabileceğim bir şey değil. Aynı zamanda cesarette, hepsinde senin vücudunun salgıladığı bir kimyasal değerler var. Sen ben cesurum dediğinde cesur olmuyorsun. Vücudun senin o kimyasalları salgıladığında sen o oluyorsun. Buna da aura diyoruz. Eğer kimyasallardan bahsediyorsak demek ki her şeyin aslında beynimizle, tasavvufa doğru gittiğimizde de kalbimizle ilgili olduğunu anlayacağız. O taraflara daha sonrasında geleceğim. Şimdilik beyinde kalalım. Nikola Tesla'nın bir sözü var. Primary function of the brain is to receive information. Çünkü beyin bir transmitter gibi çalışır. Ve o frekans chartını değiştirmek aslında sizin elinizde. O frekans zaten mevcut. Bunu bir şey gibi düşünelim. Şimdi arabayla dönerken buradan radyo frekanslarını hayal edelim, tamam mı? Buradan arabayla dönüyoruz. Ben şimdi bu videoyu çektim size böyle bir manzarada. Bu manzaranın sonuna arabada Gilo'nun devamında radyoyu açtım. Acılı bir Emrah şarkısı girdi. İşte ben zaten işte acılar falan. Ne oldu? Ben kendimi o yol boyunca 2 saat boyunca acıyla alakalı, korkuyla alakalı şeytani bir frekansın aralığına sok. Bir de aynı şekilde radyoyu böyle daha aşk dolu, böyle daha işte heyecan dolu bir yere getirdiğimi düşünelim. Hayattan çok keyif alıyorum, bilmem ne oluyor, şöyle oluyor falan. Mutlu mutlu gidiyoruz, doğayı izliyoruz. Allah'ım teşekkür ederim verdiğin nimetlere, bilmem ne oldu. Sen otomatik olarak bir radyo frekansıyla kendi frekans değerlerini ve beyin salgılarını o aura aralığına soktun. Aslında hayatın tamamı da bunun üzerine kuruldu.
Peki bundan daha yüksek bir frekans değeri var mı? Var. O da authenticity. Yani kendin olmak. Authenticity dediğimiz şey de aşk frekansından 4000 kat daha fazla aura saçan bir frekans değeridir. Burası çok derinleşiyor. Yani kendin olduğun frekansı eğer ortaya çıkarıp yansıtabilirsen sen aşkın da ötesinde bir frekansla aura verip titreşebiliyorsun. Eğer senin frekansın şeytani frekans bölümündeyse ve sen 4000 kat daha üstüne veriyorsan senin durumun çok kötü. İşte sen anger'daysan, işte böyle sinir frekansındaysan ve o sinir frekansını yaşıyorsan senin durumun çok kötü. İşte en büyük soruya geliyoruz burada da. Senin kendi benliğin kim peki? Çünkü insanların %99'u kendini yaşamazlar. Doğduğundan itibaren dışarıdan çok fazla data gelir değil mi? Onu görürsün, bunu görürsün, ona özenirsin, buna özenirsin. Sen kimsin? Sen kimsin? Hayat bunu bulmak üzerine kuruludur. Bu aslında biraz daha derinlerde sana verilen isimle beraber anlamlandırmaya çalışacağın bir yolculuk. Yani Batur Alp. Önce isminin hakikatiyle başlaman lazım. Çünkü sana o isim şansa verilmedi. Anneannenle deden bir araya gelip ben bu ismi verdim diye sen zannedersin. İnsan zandadır ama tesadüfü değildir. Ahmet, Hasan, Muhammed, Mustafa, Ayşe, değil mi? Alpaslan, İlteriş, Enes. Bu isimler neden verildi? Bu isimlerin anlamları ne? Oradan bir başlamanız lazım. Ben hangi ülkede doğdum? Neyi temsil ediyorum? Hangi tarihten geliyorum? Neye hizmet ediyorum? Benim bu hayattaki görevim nedir? Sen zannediyorsan ki senin bu hayattaki görevine geldin 2 tane para kazanacaksın, oradan bilmem ne yapacaksın falan filan. Çok kötü. Çok büyük yanılgı yani. Oralardan geçtiğim için söylüyorum. Hepimizin bir görevi var. İşte o otantikliği yani o kendine özelliği bulduğun anda işte o zaman en üst seviyede titreşiyorsun. O da çok az kişiye nasip olabilecek bir şey. Hayatın en derin sırları bölümü burası. Şimdi frekans şartına gelelim tekrardan. Bu videoyu kapattıktan sonra hepinizin öncelikle bir videoda yoruma herkesin önce hissettiği frekans aralığını bir yazmasını istiyorum. Sonra daha sonrasında çevresinde gördüğü insanları böyle genel olarak bir analiz etmesini istiyorum. O frekansları böyle görmeye başladığınızda anlamlandırmaya başlayacaksınız. Şimdi aşk frekanslarını yaşayan biri kötüyü de iyiyi de gelen her şeyi aşkla görür. Çünkü İyinin de kötünün de, hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğini bilir ve gelen her şeye kabuldür. Korku, kıskançlık, işte belirsizlik bilmem ne bunlar şeytani frekanslardır tekrar. İnanan insan kendinden emindir. Korkmaz. Neyden korkuyoruz ki? Gelen her şeyin hayırlı olduğunu bilir. Çünkü kendinden emin. Bu konu biraz daha derine iner. Bunu bir sonraki videolarda paylaşırım. Hızır'a Musa'ya girecektim. Bu videodan sonra bir öncelikle böyle şeye bir oturtmaya çalışın. Çevrenizde ne oluyor, ne bitiyor? Bu frekans chartında, metafizikte, kuantsal alanda birçok şeyde oluşumların nasıl olduğunu daha derine inerek anlatacağım. Daha böyle çok basit girizgah tadında anlatıyorum. Daha sonrasında işte Law of Attraction birinci seviyesi. Ben bunları size 2000'lerde anlatıyordum. İşte Law of Attraction falan işte öyle zannediyordum ben de. İşte bu birinci seviyesiymiş. Daha sonrasında işte olayların Allah'ın dediğinin olduğu denklemi öğrenmeye başlıyorsun. İşte orada da yine metafizik ve kuantum denklemleri giriyor. Çok basit olarak anlatayım videoyu kapatmadan önce. İşte sen kasinon olsun istiyorsun, kumar çevirmek istiyorsun, bilmem ne yapmak istiyorsun. Yani kendi içinde neyin hayırlı olduğunu bilebilecek bilinçte değilsin ve bir şeyler istiyorsun kendince. Ama senin hayırlı bir annen var. Akşamları avucunu açıp senin için dua ediyor. Allah'ın sevdiği kullarından biri. Senin vatana hizmet etmiş bir baban var. Senin hayırlı bir deden var. Senin çok namuslu bir kız kardeşin var. Senin adını, soyadını taşıyan. Şimdi bu denklemde sen zannediyorsun ki ben istediğimi yaparım. İşte ben böyle yapamaz. Senin kolunu bacağını kırarlar gene sana yaptırmazlar. Annenin babanın hürmetine, o ailenin hürmetine yaptırmazlar. İşte sen buna Law of Attraction dersin, bilmem ne dersin. Ben onu yapacağım, bunu yapacağım dersin. Yapamazsın. Öyle zannedersin. İşte buna da metafizik alan diyoruz aslında biraz daha değil mi? Çünkü senin kendi enerji alanın var. Sen bunu istiyorsun. Ama senin dış enerji alanların var. Senin annenin yardım ettiği başka insanlar var. Senin babanın hayır verdiği
güzel işler yaptığı bir şeyler var. Onların duaları var. Onların enerjileri var. Sen yavşaklık yapacaksın diye senin annene babana zarar mı verdirecek evren ya da bilmem ne alanı? Buna artık ne diyorsan bu arada. İşte buna biz fizik diyoruz zaten. İşte bu higher power. Eskisi gibi kapatalım mı videoyu? Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı yerlerinden bu tarz farklı videolar çekeceğim bro. Hiçbirini kaçırmak istemezsin. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada bayağı geç oldu. Nasıl döneceğim bilmiyorum ya. Şuradan şu manzarayı da göstereyim de kapatmadan. Burası da böyle gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun bro. In dreams.